Bana en çok sorulan laptoplardan olan Acer Nitro serisi fiyat performans olarak da gayet mantıklı. Ama hangisini alayım derseniz herkese merhaba dostlar. Ben Ozan. Bu videoda şu ana kadar hiç kimsenin yapmadığı bir içerikle beraberiz. Her fiyattan en iyi Acer Nitro laptopları kısa kısa inceleyeceğiz ve birbirleriyle de ufak bir kıyaslama yapacağız. Ve Acer Nitro serisinden bir laptop alacaksanız bu liste dışında başka bir laptopa bakmanızı önermiyorum. Çünkü hem fiyat hem performans hem de genel deneyim olarak en iyi laptoplar bunlar. Ve bu laptopların hepsinin en ucuz satın alma linkleri de açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan güvenli bir şekilde alabilirsiniz. Sizce bu serinin devamı Lenovo, Asus gibi markalar için de gelsin mi? Gelsin diyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Serinin devamı tamamen size bağlı. Şimdi sadece Acer tarafında değil, gaming laptoplar için de en uygun fiyatlı laptopumuza başlayalım. Burada Acer Nitro 5'i görüyoruz. i5 12. nesil performanslı bir işlemci burada kullanılmış. 8 GB 4800 MHz RAM'in yanında 256 GB'lık SSD RTX 2050'nin 70 Watt'lık bir versiyonu kullanılmış. CS2, Valorant gibi e-spor oyunlarında yüksek ayarlarda 150-200 FPS arası alabileceğiz. Bunun dışında diğer yüksek grafikli oyunlarda da orta yüksek arası 60 FPS verecektir. RGB bir klavye burada kullanılmış. Eğer bütçemi 20.000 bandına zor çıkardım, yani daha fazla zorlayamam diyorsanız bu bütçeyle alabileceğiniz en iyi laptop. Ama bu bütçelere çıkmışken kanalda da incelemesi olan ve benim de favorilerimden Acer Nitro 5'in 3050 versiyonu çok daha mantıklı. Acer Nitro 5'in güncellenmiş versiyonu olan RTX 3050'li ve Ryzen 5 6600H gibi i5 11. nesilden çok daha iyi bir işlemciyi bu fiyat bandında almak bence muazzam bir artı. Ama 23.000 bandına çıkabiliyorsanız 16 GB RAM ile beraber Nitro 5'in yine 3050'li modeli bu fiyat bandında en iyi cihaz diyebilirim. Buradaki 3050 95 Watt, yani bu sayede 3050'nin gücünden tam olarak yararlanabiliyoruz. 15.6 inç IPS ve Full HD 144 Hz bir panelle geliyor. Tasarım olarak oyuncu laptopu olduğunu bağıran bir bilgisayarda değil. Gerçekten sade ve hoş bir tasarıma sahip. Kasa yapısı olarak hissiyat anlamında 20.000 bandının en iyi laptoplarından biri. Oyunlarda neredeyse 2 kat daha yüksek FPS'ler alabiliyoruz. Performansı ciddi anlamda etkiliyor. Aldıktan sonra yükseltmeyle uğraşmak istemiyorsanız Nitro 5'in 16 GB'lık modeli de oldukça mantıklı. Ama dediğim gibi uygun fiyatlı olarak 8 GB'lık versiyonu alıp sonradan kendiniz yükseltebilirsiniz. Burada Acer cihazımızı garanti kapsamı dışında bırakmıyor. Bu gerçekten önemli bir artı. Açıkçası oyunlarda bize hiçbir problem yaşatmıyor. Neredeyse hepsinde akıcı bir oyun deneyimi alabiliyoruz. Listenin 4. sırasında da 4050 barındıran en ucuz ve en mantıklı laptopu görüyoruz. Yine bu laptopta Nitro 5 serisinden ve 4050'nin 140 Watt'lık versiyonu burada kullanılmış. Burada oldukça performanslı 8 GB 4800 MHz'lik RAM'ler kullanılmış. 512 SSD ve i5 12. nesil işlemciyle beraber geliyor. Bu laptopu aldıktan sonra da bir 8 GB'lık RAM takviyesi yaparsanız çok daha iyi bir performans alabileceğiz. Oyun, video render, mühendislik için de bu fiyatlardaki en iyi laptop. 5. sırada Acer'ın en güncel kasası olan Nitro 16'nın en önemli artısı batarya ve ekran kalitesi diyebilirim. Burada Nitro serisinin güncellenmiş versiyonunu, yani Acer Nitro 16'yı görüyoruz. AMD Ryzen 5 7. nesil işlemciyi burada görürken 8 GB 4800 MHz'lik RAM'ler, 512 SSD ve RTX 4050'nin 140 Watt'lık versiyonu burada kullanılmış. Ekran kalitesi olarak da listenin en iyi cihazlarından biri. Burada Full HD Plus 1200p 165 Hz'lik bir ekrandan bahsediyorum. Hem akıcılık hem de görsel deneyim açısından ekran kalitesi olarak Nitro 16 oldukça başarılı. Soğutma sistemi de iyi bir cihazken buradaki tek eksimiz 8 GB RAM ile beraber gelmesi. Ama cihazın içini açıp RAM yükselttiğimiz zaman da Acer bilgisayarımızı garanti kapsamı dışında bırakmıyor. Bu da önemli artılardan. Bu laptopu alıp 16 GB RAM'e yükseltirseniz performans çok daha artacaktır. Bu laptopun en önemli artısı batarya ve ekran kalitesi diyebilirim. Nitro 5'e oranla çok daha kaliteli bir panel burada kullanılmış. Listenin 6. sırasında oldukça başarılı olan Nitro 5'in i7 12. nesil performans serisi işlemcisi ve RTX 4050'nin 140 Watt'lık versiyonu da bu laptopta bulunuyor. 16 GB RAM'in çift kanal, yani 8x2 olması da önemli bir artı. Ama benim performans
performans olarak beklentim yüksek. RTX 4060'lı bir laptop istiyorum diyorsanız i7 12. nesil işlemci, 16 GB RAM ve 4060'ın 140 Watt'lık versiyonuyla şu anki fiyatıyla 140 Watt 4060 i7 işlemcisi ve kasa kalitesi soğutma yönünden de oldukça başarılı bir laptop. Ama bütçeyi biraz daha arttırabiliyorsanız Nitro 16, Nitro 5 serisinden çok daha premium diyebilirim. Ve burada klavye hissiyatı, ekran kalitesi ve batarya deneyimi de bir kademe daha yukarı çıkıyor. Ryzen 7 7840HS gibi i7 12. nesilden yaklaşık %25 daha performanslı bir işlemci diyebilirim. Yani tam olarak i7 13. nesle denk bir işlemci. Bu laptop hem fiyat performans hem de premium segmente yakın bir cihaz. Buradaki plastik kasada oldukça dayanıklı. Kasası her ne kadar plastik de olsa burada esneme yapmayan ve oldukça dayanıklı bir kasa kullanılmış. Bana sorarsanız Nitro 16 serisi genel deneyim olarak da rakiplerinden bir adım önde. Yani bu fiyatlarda alınabilecek en iyi cihazların başında geliyor. 512 SSD'li Nitro 16 39.000 bandında. Burada hem depolamayı hem de RAM'i kendimiz yükseltebiliyoruz. Ama ben almışken biraz daha verip 1 TB SSD istiyorum. Yani sonradan uğraşmak istemiyorum diyorsanız 1 TB'lık versiyonda gayet mantıklı ve Advanced Optimus desteği de olan bir laptop. Yani burada harici GPU'nun RTX 4060'ın gücünden tam olarak yararlanabiliyoruz. 16 inç IPS Full HD Plus ve 165 Hz'lik 3 MS'lik bir ekran bulunuyor. Yani tepkime süresi de bir laptopa göre oldukça başarılı. 16 GB RAM 8x2 olarak geldiği için 32'ye yükseltmek istediğimizde bu RAM'leri çıkarıp yerine 2 tane 16 GB'lık RAM almamız gerekiyor. 16 GB RAM şu an için pek çok noktada halen yeterli ama özellikle bilgisayarı daha profesyonel işlerde kullanıyorsanız 32 GB RAM video render, mühendislik veya yazılım tarafında gerekli olabiliyor ve bu noktada da 32 GB'lık versiyonu almak çok daha mantıklı diyebilirim. Yani bu 3 laptopta 4060'ın gücünden tam olarak yararlanabiliyorken aynı zamanda ekran kalitesi, batarya olarak da gayet iyi bir seviyede. Özellikle de ekran kalitesiyle ciddi anlamda öne çıkan bir laptop. Çünkü bu kadar iyi bir ekranı 4070'li bazı laptoplarda bile göremiyoruz. O yüzden çok önemli bir artı. Bu laptopların hepsi FreeDOS olarak geliyor. Yani Windows'u kendimiz kuracağız. Ama bu işlerden anlamam, Windows'u nasıl kurarım diye düşünmeyin. Çünkü kanalda FreeDOS laptopa adım adım Windows kurulumu var. Onu da kartlara koyarım veya kanaldan izleyebilirsiniz. Fakat kurduktan sonra da bir lisans almamız gerekiyor. Piyasada pek çok farklı sitede uygun fiyatlı Windows lisansları var. Ama çoğunluğu güvenilir değil. Aldıktan sonra lisansı aktifleştirdikten bir 2 ay sonra lisansımız iptal olabiliyor. Benim de almış olduğum oldukça güvenilir CaseOne'ın linki açıklamada olacak. Tabii ki bu lisanslar yalnızca bir bilgisayarda geçerli. Yani sonrasında farklı bir bilgisayarda kullanamazsınız. Ama format attığınızda, sıfırladığınızda hiçbir şekilde lisansımız kaybolmuyor. Çünkü bu lisans direkt olarak bilgisayarın anakartına işleniyor. Bu sayede hiçbir problem yaşamayacağız. Açıklamadaki indirim koduyla beraber de şu anda 13 dolara yani şu anki kurla 380 TL'ye Windows 11'i alabiliyoruz ki bir 2 yıl gibi herhangi bir sürenin olmadığını da düşündüğümde gerçekten iyi bir fiyat diyebilirim. Dostlar, son olarak favorilerimden bahsedersem bütçem çok yüksek değil. Ben en ucuza en iyi gaming laptopu istiyorum diyorsanız Nitro 5'in 2050 modelini rahatlıkla alabilirsiniz. Ama bence bütçeyi arttırıp Nitro 5'in 3050 versiyonunu almak kesinlikle daha mantıklı. Yine uygun fiyatlı 4050'li performanslı bir cihaz olan Nitro 5'in 8 GB RAM'li versiyonu da şu anki fiyatıyla favorilerim arasında. Bütçem 30.000 ise de kesinlikle Nitro 5'in i7 ve 4050'li versiyonu alırdım. Ve 4060'lı favorilerim de Acer Nitro 16 modeli. Nitro 16 serisi her açıdan oldukça beğendiğim bir cihaz ve açıkçası bu listeden bir laptop alırsanız hiçbir problem yaşayacağınızı düşünmüyorum. En ucuz satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan rahatlıkla alabilirsiniz. Ve bu serinin devamı gelsin diyorsanız abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aklınıza takılan herhangi bir soru olursa yine yorumlarda yazabilirsiniz. Ben Ozan ve bir sonraki videoya kadar hoşça kal.